Güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir tarifle karşınızdayım. Pastanelerden aldığımız o güzel kurabiyeler var ya. İşte onları evde yapıyoruz. Hem de margarin yok, tereyağı yok. Sadece sıvı yağ ile yapıyoruz. İnanır mısınız? Hem de o kadar az malzeme ki toplamda saydığımda 5 tane malzeme. Evet 5 tane malzeme. 3 tane ana malzeme. Bir tanesi kabartma tozu, bir tane vanilya olmak üzere 5 malzeme. Daha ne isteriz ki? Malzemesi az. Şıklıkta pastanelerle yarışıyor. Ve hem de sıvı yağlı. Hemen yapımına başlayalım derim ben. 3 yumurtayla başlıyoruz. Kek gibi yapacağız. Önce çırpacağız. 1 su bardağı da toz şekeri ilave edip yumurtalarla şeker eriyene kadar mikserle çırpıyorum. Şeker eridi. Bakın krema kıvamına geldi. Aynı kek yapar gibi. Bunun püf noktası burada. Ve 1 su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. 1 paket vanilya. Ve bunları da bir şöyle karıştıralım. Artık mikseri bir kenara alıyorum. Ve un. 5 su bardağı un kullanacağım ama her zaman olduğu gibi azar azar. Bundaki püf nokta bu. Sert bir kıvam olmaması gerekiyor. O yüzden unu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Çünkü yumurtaların büyüklüğüne göre alacağı un değişkenlik gösterebilir. O yüzden unu yavaş yavaş ilave edip karıştırıyorum. Sonunda göreceksiniz harika bir hamur kıvamı. Yani çok kolay şekil verilebilir. Harika, kıyır kıyır, muhteşem bir hamur. Başka şeylerde de kullanabilirsiniz bunu. Şöyle unu yavaş yavaş ilave ediyorum. Artık elle yoğurma aşamasına geçtik. Yine unu azar azar ilave edip ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Bu arada kabartma tozunu unutuyordum. 1 paket kabartma tozu kullanıyorum. Siz daha önce de ekleyebilirsiniz sıvıyken. Az daha unutuyordum. Kabartma tozunu da güzelce hamuruma yedireyim. Şöyle birazcık da un serpip tezgahta da azıcık yoğurduğum zaman hamurum istediğim kıvama gelecek. Dediğim gibi tam 5 su bardağı aldı. 200 mililitrelik normal su bardağıyla bakın çok yumuşak, ele yapışmayan, harika şekil alan, muhteşem bir hamur. Görüyorsunuz. Şimdi ben bu hamurumu ölçeceğim. Aslında normalde ceviz büyüklüğünde parçalar kopartabilirsiniz. Ama pastanelerdeki gibi hepsi bir örnek olsun istiyorsanız ölçün. Benimki 1078 gram geldi. Bu ölçüye göre 30 gramlık böyle parçalar kopartacağım. Hepsi aynı ölçüde olsun. Mesela bir sipariş aldıysanız biri büyük biri küçük olmasın diye gram hesabı yapabilirsiniz. Bakın 30 gramla şekil tam böyle istediğiniz hale gelebilir. Ama benim evde terazim yok, evdekileri yapacağım diyorsanız da el ayarınıza güvenin. Böyle küçük küçük parçalar kopartın. Bunda da hiçbir sakınca yok. Ben size hepsi bir örnek olsun diye bunu söylüyorum. 30 gram ideal. Tam 34 adet çıktı 30 gramdan. Şimdi bu yuvarlakları şöyle elimle uzun uzun silindir haline getiriyorum. Tam böyle pastanelerdeki satılan kurabiyelerin şekilleri olsun diye. Şöyle ufak rulolar yapıyorum. Çok güzel zaten bakın hemen açılıyor, şekil alıyor. Ve iki taraftan öne doğru birleştiriyorum. Çok böyle ucunu sıkmıyorum. Bir nal şekli yapıyoruz yani. Ne yapıyoruz? Yuvarlakları alıyoruz. Silindir şekline veriyoruz. Şöyle rulolar yapıyoruz.
ve iki ucu ön tarafta hafifçe birleştiriyoruz. Bir nal şekli oluşturuyoruz. Ve pişirme kağıdı serdiğimiz tepsimize yerleştiriyorum aralıklarla. Tüm hamurlarınızın hepsine silindir haline getirirseniz bir boyda çok daha rahat şekil verebilirsiniz. Yine şekillerin hepsi aynı olur. Bakın uzunlukları aynı olunca, gramajları da aynı olunca sanki fabrikadan çıkmış gibi hepsi aynı. Şimdi 170 derece önceden ısıtılmış fırında sadece 10-12 dakika pişecek. Kızarmayacak, üstleri hiç kızarmayacak, beyaz kalacak. Sadece pişecekler. İşte gördüğünüz gibi fırından çıktılar ve soğudular. Bakın hiç kızarmadı. Görüyorsunuz aynı pastanelerdeki gibi bembeyaz ama pişti. Fırınınızı buna göre dengeleyin. Sakın sıcakken böyle almaya kalkmayın. Hemen dağılabilir çünkü çok kırılgan bir hamur. Ağızda dağılan bir hamur çünkü. Şimdi pastanelerdeki şekli verebilmek için de 2 tane kare çikolatayı ben Marie usulü erittim. Yani suyun üstünde su değmeden erittim. Şimdi ne yapıyorum? Kurabiyelerimin uçlarını şöyle çikolataya buluyorum. Fazlalığını silkeleyip atıyorum. İster böyle bırakabilirsiniz. İsterseniz Hindistan cevizi tozuna bulayabilirsiniz. Aynen pastanelerde olduğu gibi. Ve yine pişirme kağıdına, yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Çikolata donana kadar. Yine çikolataya batırıyorum. Antep fıstığı tozuna buluyorum bu sefer. Yeşil yeşil çok güzel görünüyor. Çikolata donana kadar bekleyeceğiz. Çikolata donmadan servis tabağına almayın. Çabuk zaten donacaktır. Çünkü eriyip servis tabağına yapışmasın. İşte gördüğünüz gibi çikolatalar dondu ve harika gözüküyorlar. Şimdi dokusunu da size göstermem gerekirse kırılgan demiştim. Ağızda dağılan harika bir yapısı var kurabiyenin. Bekledikçe hani bayatladıkça güzelleşir denir ya, işte öyle bir kurabiye. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma sakın abone olmayı unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız ben yeni bir video paylaştığımda hemen size bildirim gelecek. Onu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.